Üzerine kızartacağım. Kuzu kol ile hazırlamış olduğum pratik, kolay, patatesli. Hazırlanması 5 dakikadır. Bebeklerinize bu tarifimin patateslerini havuçlarına yedirerek et proteini almalarını sağlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şöyle keserek iç dokusunu. Of, lokum 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 arkadaşlar, bakar mısınız? Lokum oldu. Kesiyorum. Bakınız. Şu et suyu arkadaşlar patatesin içinde olduğu için süper bir lezzet oluyor. Arkadaşlar buyurun bakınız. Bu kadar güzel kemiğinden etim ayrıldı. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çalışanlar için tek seferde sağlıklı sebzeli kuzu kol yapıyorum. Bunun için malzemelerim 1 kilo 200 gram kuzu kolumuz var. Bu şekilde bakınız kestirdim kasabıma içi iyi pişmesi için. Daha sonra üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Çünkü aslında bu yağı tek pişirdiğinizde bu yağı koymayın. Kuzunun yağı yeterli. Fakat şimdi içerisine sebze gireceği için bu şart. Şöyle 1 tatlı kaşığı beyaz karabiber. Şöyle 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu. Tazesi değil de tohumu. Lezzet vermesi için. Daha sonra şöyle 2 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Bir güzel masaj yaparak şu tanelerin içine geçmesini sağlıyorum. Aynı şekilde altını da bakın hem tepsim de bu arada yağlanmış olacak, bu şekilde güzelce yedirin. Bu lezzet artırıcı tane karabiber ve kişniş. Aynı zamanda kuzu etinin bana göre kuzu eti kokmaz, koyun eti kokar. Bu aradaki farkı lütfen ayırt edin. Kasaplar çok kızıyorlar. Kuzu eti kokar, kuzu eti. Hayır, kuzu eti kokmaz. Taze hayvan kokmaz. Sadece dişi ve yaşlanmış koyun eti kokar. Bu şekilde masaj yaptıktan sonra havuçlarımızı ilave ediyorum. 2 adet havuçum var. Patateslerimi fırçayla fırçaladım. Daha sonra sirkeli ve tuzlu suda beklettim ve kuruttum. Patateslerimi bu şekilde ilave ediyorum. Var 4 adet. Onları da bütün koyuyorum. Başlarını tam kesmedim. Uçlarını da kesmedim ki dağılmamaları için. Şu şekilde. Sarımsağın bakın başını tamamen çıkarmadım dağılmasın diye. Bir kat dış kabuğunu aldım. Onu da şöyle yerleştiriyorum. Bir de kerevizin saplarından birkaç dal şu şekilde araya lezzet vermesi için. Patates ve soğanlarımızın üzerine şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. Önce 250 derecede şöyle bir üzerini kızartacağım. Daha sonra ikinci aşama var. Evet arkadaşlar, şimdi fırına koydum. 250 derecede bir üzerine kızartacağım. Daha sonra üzerini örteceğim. Etimizin üzerindeki yağların erimesini bekleyeceğim. Bir de soğan ve patatesler biraz közlenmiş gibi olması için bu aşama şart. Bakar mısın arkadaşlar? Etimi şöyle mühürledim. Bakın yağları eridi. Şurada gördüğünüz gibi. Patates soğanımın üzeri de bir miktar kabuk bağladı. Yani şimdi lezzetlendirme işlemini yaptık. Şöyle fırın kağıtlarımı ıslattım güzelce. Şöyle yerleştiriyorum. Önce fırın kağıdı, daha sonra alüminyum kağıtla saracağım. Güzelce kenarlarından yerleştirdikten sonra şimdi fırınımın derecesini arkadaşlar 170 derece fansız olarak düşürdüm. Hava almasını önledim arkadaşlar, bakınız. Şimdi fırına gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben kapadım. Fakat bir püf noktasını unuttum. Bir bardak su bardağı sıcak su koymayı unuttum.
Şöyle 1 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Sebebi de patates su çektiği için. Patates olmasaydı eğer bu suyu da koymayacaktım. Şimdi tekrar hava almasını önlüyorum. Kendi buharında güzelce yumuşayacak. Lütfen siz de ara kontrol yapın. Bakınız. Bu arada kaçsın istemiyorum ama size tüm püf noktalarını vermek için tim pişti. Fakat bakınız batırıyorum rahat. Ama şöyle kemiğinden lif lif ayrılması için kapatıyorum. Tekrar fırına gönderiyorum. Dibinde de suyunda yeterli. Hiç azalma yok. Şimdi tekrar kapatıyorum. Fırına tekrar gidiyor. Şimdi arkadaşlar oldu. Bakar mısınız? Kıvam bu. Şöyle ben artık üzerini açıyorum. Şimdi arkadaşlar bakınız kemik ortaya çıktı. Bu da etimin bizim piştiğini gösteriyor. Şöyle bıçakla batırıyorum. Bakın ne kadar rahat. Etimiz pişti. Patatesimiz pişmiş. Fakat şimdi artık lezzetlenip kızarma aşaması. Şimdi fanı açıyorum. 180 derecede. Etim ve patateslerim kızarana kadar bakın içerisinde de şöyle bir yarım santimlik suyum var. Bu suyu da istemiyorum. Suyu da çektirteceğim. Fanlı 180 derecede pişmeye gidiyor. Kuzu kol ile hazırlamış olduğum pratik, kolay, patatesli. Hazırlanması 5 dakikada, pişmesi biraz uzun sürüyor. O sırada siz salatanızı, pilavınızı ve diğer işlerinizi yapabilirsiniz. Zahmetsiz olan bu sağlıklı yemeğimi sizlere öneriyorum. Gerçekten çocuklarınıza da rahatlıkla bebeklerinize bu tarifimin patateslerine, havuçlarına yedirerek et proteini almalarını sağlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Kuzu koluyla patates, soğan, sarımsakla pişirmiş olduğum 5 dakikada hazırladığım sağlıklı yemeğimi sizlere öneriyorum. Ve fırından pişti, çıktı. Açıklamalar bölümünde tüm dakikaları ayrıntılarıyla yazacağım. Lütfen okuyunuz. Şimdi tadım aşaması. Bakar mısınız arkadaşlarım? Şu güzelliği. Sarımsağımız, soğanımız, şöyle havucumuzla birlikte. Arkadaşlar bakar mısınız? Etimiz tandır gibi yumuşacık. Şu güzelliğe bir bakın sizin için. Of of of. Çok sıcak. Elimle dokunamıyorum. Bıçakla parçalayabiliyorum. Bakınız arkadaşlar nasıl pul pul etimiz dağılıyor. Şu şekilde. Sebzeli tandır diyorum ben buna. Şimdi bakınız şöyle keserek iç dokusunu şöyle. Of lokum 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 arkadaşlar, bakar mısınız? Lokum oldu. Hem de tandır. Şimdi patatesini sizin için kesiyorum. Bakınız şu et suyu arkadaşlar patatesin içinde olduğu için süper bir lezzet oluyor. Bu şekilde hem kızardı. Soğanımız aynı şekilde bakınız et suyu ile birlikte karamelize oluyor. O da bu şekilde süper pişti. Tabak biraz küçük geldi. Ben büyük tabakta yapsam daha iyiydi. Bu da sarımsağımız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu patatesimizi şuraya bir alıyoruz. Çünkü şey oldu. Küçük tabakta zorlandım. Buyurun. Soğanımız ne kadar güzel pişti. Şimdi sarımsağımızı da alalım. Bakın. Şimdi sarımsağımızı şöyle bastırıyoruz. Bakınız. Oh. Şimdi sarımsağımız da hazır. Havuç zaten bir efsane. Bakar mısınız? Lokum, lokum, lokum. Şimdi etlerinden de alıyorum. Tandır etlerinden. Şu şekilde. Dilerseniz arkadaşlar bunları bu şekilde bir lavaşın içerisine artık elimle alacağım. Bakın. Şu etin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Biraz ıldı sizin için.
Arkadaşlar bu olağanüstü bir şey. Şöyle alınız sarımsağını, havucunu, soğanını. Bakınız. Şimdi arkadaşlar bu yenmez mi? Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Buyurun, sebzeli kebabımız hazır. Şu etin güzelliğine bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Şöyle atıyorum. Dilerseniz böyle sarın. Böyle bir lokum yok arkadaşlar. Arkadaşlar buyurun bakınız. Bu kadar güzel. Kemiğinden etim ayrıldı. Şu lokumu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakınız. Şu lokumu görüyor musunuz? O kadar güzel pişti. Buyurun. Afiyet olsun.